Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte her zaman yemeklerimi hazırladığım mutfağımda ufak bir dönüşüm yapacağız. Zaten benim videolarımı takip eden arkadaşlar bilirler. Yemeklerimi evimin kendi mutfağında hazırlıyorum. Ve tezgahımın rengi şöyle kahverengi tonlarında. Yemek yaparken de açıkçası ekranda benim biraz gözümü yoruyor. Size daha iyi bir görüntü verebilmek ve farklı bir ortam oluşturabilmek için de tezgahımın rengini değiştirmeye karar verdim. Biraz araştırma yaptıktan sonra da boyama karar verdim ve mistik beyaz renginde boyayacağım tezgahımı. Bu dönüşümü de hem yapmak isteyen arkadaşlarıma örnek olması adına hem de böyle hangi yolları izlediğimi gösterebilmek adına da videoyu alacağım. Birlikte hazırlamış olacağız mutfağımı tekrardan. Hemen şimdilik işlemlere başlıyorum. Boyadan önce bir ön hazırlık işlemi var arkadaşlar. Bunu mutlaka dikkat edin. Muhtemelen hangi marka boya kullanırsanız kullanın bunları yapmak gerekecektir. Önce fayansımızı çok iyi temizlememiz lazım. Güçlü yağ çözücülerle fayansımı temizledim, terledim. Şöyle şu tezgah arasında bulunan silikonların tamamını söktüm ve elimle tekrar şöyle kontrol ederek kalan yerleri zımparaladım ve temizledim. Hiçbir silikon kalıntısı olmaması gerekiyor. Çünkü boyanın olduğu yerde silikon boyanın tutmasını engelliyor. Bu nedenle de buna da dikkat etmenizi öneririm. Bütün ön hazırlık işlemlerimi bitirdikten sonra boyam, bu dediğim gibi zımparalama işleminde kullandım. İhtiyaç olursa böyle boyadıktan sonra sağda solda bir silikon kaldığını fark ederseniz yine zımparayla temizleyip güzelce silip tekrar o kısmı boyayabilirsiniz arkadaşlar. Onun için yanında bulunduruyorum yine arkadaşlar. Şöyle küçük alanları yapmak için kesme fırçası ve ipek başlıklı bir fırçam var. Boyama işlemine başlayacağım. Dediğim gibi ben mistik beyaz kullandım. Bu arada bu boyayı daha önce kuzenim hem mutfağında hem banyosunda kullandı ve çok memnun kaldı. Ben de onun önerileriyle alıyorum. Yoksa böyle herhangi bir reklam vesaire gibi bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Ben de parasını verip aldım. Şöyle boyamın bir kısmını boşaltıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ben de ilk kez uygulayacağım için hiç de boya işlerine ben bakmam evde. İlk kez uygulayacağım için biraz açıkçası stresliyim diyebilirim. Şimdi boyamaya başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bu arada arkadaşlar bu aklıma şu anda geldi. Mutlaka şuralara da bir kağıt bant falan yapıştırın. Ben şimdi yapıştıracağım. Aksi takdirde sağa sola çok bulaşabilir. Benim gibi siz de böyle sağda solda görüntüde kirlilik görmek istemezseniz bunu mutlaka öneririm. Ben şöyle diplere gelmeden ilk katı atayım. Gidip hemen kağıt bandımı getirip bantlayayım. Şimdiden bile çok güzel oldu. Siz ne diyorsunuz? Şimdiden bile bir havası değişti sanki. Bu arada arkadaşlar ben bütün katları çekerken ayrı ayrı videoya eklemeyeceğim çok vaktinizi almasın diye. Sanıyorum her kat arasında kuruma süresi 2 saatmiş. 2 saatte bir kat atacağım ve istediğim rengi yakaladığımda da bırakacağım. Ortalama 3 katta yeterli olacak gibi gözüküyor. Gayet güzel. İlk katta bile kapattı. Eğer istediğim sonucu alırsam annemin mutfağını da boyayacağım aynı şekilde. Videolarımın önemli kısımlarını boyama yaparken dikkat etmeniz gereken kısımları aralarda çekip paylaşacağım bu videonun içeriği boyunca. Ama sizin için olabildiğince kısa ve faydalı bir video hazırlamayı planlıyorum. Ben boyamaya devam edeyim. Aralarda görüşmek üzere. Şöyle ilk katı attım. Göstereyim. İlk katta şöyle bayağı bir kapandı ama yine de belirgin boya izleri var. Şöyle göstermek istiyorum. Gayet güzel ilk katı kapattım. Fayansla mermer arasında da söylediğim gibi bant çektim ve şöyle kesme fırçasıyla şu ara boşlukları iyice boyuyorum.
Hepsini boyuyorum, ara boşluklarını ve ikinci katıma atacağım arkadaşlar. İlk katta bile ciddi bir yol elde ettik. Bayağı güzel gidiyor. Dün boyama işlemi bitirdim. 3 kat boya attıktan sonra fayansımın yeni rengi bu şekilde. Şöyle şu tarafta göstereyim. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Tam istediğim gibi kapattı. Hatta şöyle söyleyeyim, 2 katta bile kapatırdı ama ben yine de %100 sonuç alabilmek için bir kat daha vurdum. Şimdi de cilasını atacağım. Cilasını atmadan önce de karışım hazırlamam gerekiyormuş. Hemen bunu da birlikte yapalım. Bu karışımı hazırladıktan sonra hemen yarım saat içinde kullanmak gerekiyor, uygulamak gerekiyor. Donuyor. Şu cila sıvı cam, bu da onun dondurucusuymuş arkadaşlar. Şimdi ben tamamını tek seferde kullanmayacağım. Çünkü alanım için fazla bir ürün. O yüzden yarı yarıya karıştıracağım. Üsttekinden yarım çay bardağı, alttakinden de bir çay bardağı kullanacağım. Bununla alakalı yönlendirmeyi de yine bu ürün tedarik ettiğim arkadaş benimle paylaştı. Şimdi hemen yapacağım. Tedbir amaçlı eldivenimizi takalım. Kuru ve temiz bir cam kavanoz lazımmış ve yine cam ölçü kabında yapacakmışız bunu arkadaşlar. Ama bakalım. Bu arada rengi de çok içime sindi. Hatta rengi çok güzel oldu. Bu sefer biraz dolap kapaklarım sırıttı. Onlara da ilk fırsatta el atacağım. Şöyle şeffaf bir solüsyon var arkadaşlar. Böyle renkli bir şey değil. Bu kalanını da daha sonra birebir ölçüde karıştıracağım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Ay. Yarım oldu mu? Oldu. Şunu da karıştıralım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu bardağı da atarım artık. Ya da atmayayım. İkinciyi kullanırken kullanabilirim de. Sonra atarım. Bakalım. Bu işlem içinde hiç kullanılmamış bir fırça başlığı lazımmış. Kesinlikle kullanılmış fırça başlığıyla olmuyormuş bu iş. Oy, oldu mu? Oldu gibi. Şöyle karıştırıyoruz karışımımızı. Kavanoz da biraz buradan sürmesi zor olacak ama hadi bakalım, Bismillahirrahmanirrahim deyip uygulayalım. Şöyle akmalar yapıyor. Akmalar yapınca hemen toparlamamız gerekiyormuş. Çok fazla üstünden gel git yapmayın dediler ama onu da yapmadan nasıl olacak bilmiyorum, bakalım. Çok güzel oluyor. Bu şekilde uygulayacağız arkadaşlar. Bu arada boya hiç kokmuyor ama aksine şu üzerine kullandığımız sıvı cam ciddi manada kokuyor. Bunu da söylemem lazım. Dolap, kapı falan boyayacaksanız hiç düşünmeden boyayabilirsiniz. Çocuklu evde de uygulanabilir. Çünkü sıfır koku. Ama tezgah arası boyayacaksanız evi güzel havalandırmanız, en azından mutfağı havalandırmanız gerekebilir. Tam bir tiner kokusu. Sormak istediğiniz şeyler olursa yorumlar kısmından yazın. Edindiğim tecrübelerle sizi de yönlendirmeye çalışırım. Hiç gözünüzü korkutmasın bu arada. Bayağı teferruatlı gibi gözükse de en zor kısmı ön temizlik aşaması. Çünkü çok detaylı temizlemek gerekiyor. Detaylı bir şekilde temizliğinizi yaparsanız, tezgah arası derzlerinizi iyi yıkarsanız, temizlerseniz ve içinde yağ, kir parçacıkları kalmazsa boya çok güzel tutuyor.
Bunu söylemem lazım. Ve silikon kalmazsa. Silikon da çok önemli. Ve şimdiden parıl parıl parladı yani. Şöyle farkı görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şurası uygulama yaptığım kısım. Şurası yapmadığım kısım. Arada bence bayağı bir fark var. En azından ben gözle görüyorum. Bir de bu uygulamada beni yönlendiren arkadaş şöyle bir şey söyledi. Çok fazla cila yaptıktan sonra kat kat boya yapar gibi üstünden gitmeyin dedi. Her ne kadar ben şimdi uygularken tam uyamasam da sizin de aklınızda bulunsun arkadaşlar. Boya yapar gibi üstünden defaatle gitmeye gerek yokmuş. Bilgilerinize arz olur. Sadece aşağı doğru akma olursa onun üzerinden geçin dedi. Ben şöyle şuralardan yine biraz uygulayarak geçiyorum ama artık yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar, artık mutlu sona ulaştık. Şöyle size mutfağımı bir kez göstermek istiyorum. Gerçekten benim içime çok sindi. Umarım siz de beğenirsiniz. Fikirlerinizi bana yorumlardan yazarsanız çok memnun olurum. Yapmak isteyen arkadaşlara rehberlik edebilmek adına bu videoyu çektim. Şöyle size perdelerimi de bir göstermek istiyorum. Canım annemin emekleri. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.